Anladığım kadarıyla sen öğrendiğinden beri hiç bizim açımızdan bakmadın meseleye. Var, birçok şey var ama sen böyle yaklaşacaksan nasıl olacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Işıl'ın yaptıkları artık ortaya çıksın ve diziden ayrılsın isteyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Yeni sezon aslında tam olarak istediğimiz düzeyde başlamamıştı. Hatta birçok izleyici beklentilerinin altında bir açılış gördü. Fakat sonrasında yapılan ufak değişikliklerle birlikte işler yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Yine de tam anlamıyla normal diyemeyiz. Çünkü bu dizide hiçbir şey normal ilerlemiyor. Senaristler sürekli sürpriz hazırlığında ve bu da izleyicinin merakını diri tutuyor. Eğer gerçekten Firaz ve Doğa aşkı yazılsaydı, işler hem dizi açısından hem de izleyici tepkisi bakımından çok kötü ilerleyecekti. Bu nedenle yapılan düzenleme aslında dizinin gidişatını kurtarmış oldu. Neyse, lafı fazla uzatmadan asıl meseleye gelelim. Bu videomuzda uzun ve detaylı bir analiz yapacağız. Hem yeni bölüm hakkında tahminlerimizi konuşacağız, hem de sezonun genel anlamda nasıl ilerleyeceğini masaya yatıracağız. En önemlisi de yaşanacak olayların ne zaman yaşanacağına dair ipuçları paylaşacağız. Çünkü izleyici artık sadece ne olacak sorusunu değil, ne zaman olacak sorusunun cevabını da merak ediyor. O yüzden siz arkanıza yaslanın, hazırsanız başlayalım. Fatih ve Doğan'ın ilişkisi inişli çıkışlı bir şekilde devam ediyor. Bazen birbirlerine yaklaşsalar da hemen ardından büyük kavgalar ve hayal kırıklıkları yaşanıyor. Doğa artık bu ilişkiye bir son vermeye niyetli. Çünkü yaşadığı kırgınlıklar, güvensizlikler ve sürekli tekrar eden sorunlar onun sabrını zorlamış durumda. Fakat bu ilişki öyle kolay bir şekilde bitmeyecek gibi görünüyor. Fatih'in karakteri gereği Doğa'yı bırakmaya niyeti yok. Onu bir takıntı haline getirecek ve geri kazanmak için elinden gelen her şeyi deneyecek. Belki romantik jestler, belki de geçmişte yaptığı hataları telafi etmeye çalışacağı adımlar göreceğiz. Tabi işin sonunda bir noktada Doğan'ın kalbinin tekrar yumuşayacağını, Fatih'le arasını kısmen düzelteceğini ve uzun zamandır kötü giden ilişkinin biraz olsun dengeye oturacağını düşünüyorum. Yani kısa vadede kavga ve ayrılık sinyalleri olsa da uzun vadede iyi bir birliktelik izleyicinin karşısına çıkabilir. Senaristler de bu çift üzerinden büyük oynamayı seviyor. Çünkü dizinin en çok başrolünde tutulan karakterleri onlar. Dolayısıyla Fatih ve Doğa'yı dizi dışında bırakmaları pek mümkün değil. O yüzden onların ilişkisi üzerinden her türlü krizi, barışmayı, ihaneti ve yeniden başlamayı izlemeye devam edeceğiz. Bir bakıma Doğa ve Fatih çifti dizinin merkezinde kalmaya devam edecek ve diziyi sürükleyen en güçlü dinamiklerden biri olacak. Asil Asudelerle yaşamaya başlamasıyla birlikte artık dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelmiş durumda. Şirkete adımını attığı andan itibaren tek hedefi Fatih'i alt etmek ve onu köşeye sıkıştırmak oldu. Asil'in soğukkanlı tavırları ve hesaplı hamleleri onun sandığımızdan çok daha zeki ve aynı zamanda tehlikeli bir karakteri olduğunu gösteriyor. Özellikle şirket içindeki kararları ve yanına aldığı kişiler Ünal ailesinin dengelerini tamamen bozacak nitelikte. Fatih her ne kadar başlangıçta ona karşı koymaya çalışsa da Asil'in hamleleri karşısında giderek zayıflayacak. Bir noktadan sonra baş edemeyecek hale gelecek. İşte tam da bu noktada devreye Abdullah girecek. Abdullah'ın bir süredir geri planda kalan otoritesi Asil'in adımlarıyla birlikte yeniden ön plana çıkacak. Tıpkı eski günlerdeki gibi kendi koltuğunu geri alacak ve aile içinde söz sahibi olacak. Çünkü Ünal ailesi için bu savaş sadece şirket meselesi değil, aynı zamanda varlıklarını ve birliklerini koruma mücadelesi haline gelecek. Eğer aile bireyleri geçmişte yaptığı hatalardan ders alır, bir arada durmayı başarır ve akıllı adımlar atarsa, kazanan taraf kesinlikle Ünal ailesi olacak. Ancak Asil'in zekası ve sinsiliği göz önüne alındığında bu mücadele kolay olmayacak ve diziye büyük bir heyecan katacak. Kıvılcım ve Ömer doktor arkadaşlarının yaşadığı sıkıntılara kayıtsız kalmayarak onlara destek olmak için ellerinden geleni yapmaya başladılar. Bu durum aslında onların karakter yapısını ve birbirlerine olan bağlılıklarını gözler önüne seriyor. Çünkü bu çift bu sezonun tartışmasız en çaresiz ama aynı zamanda izleyiciye en umut ışığı veren çift haline geldi. Ne yaşarlarsa yaşasınlar hep yeniden ayağa kalkmayı başarıyorlar.
Kıvılcım'ın tavırlarında bu sezon yavaş yavaş bir değişim göreceğiz. Önceden daha katı, daha mesafeli ve sert duran Kıvılcım artık biraz daha yumuşamaya başlayacak. Hayatının geri kalanında sürekli kötü olaylar yaşamak istemiyor. Bu yüzden daha huzurlu, daha sakin bir hayat kurma niyetinde. Bu süreçte Ömer'in rolü de oldukça büyük. Ömer hem Kıvılcım'a hem de birlikte büyütmek istedikleri bebeğe daha güvenli, daha rahat bir hayat sunabilmek için elinden geleni yapacak. En önemlisi beladan uzak durarak ailesini korumaya odaklanacak. Işıl artık Abdullah'ı idare etme konusunda epey yol kat etti. Onun zaaflarını, düşüncelerini ve kararlarını nasıl yönlendireceğini çok iyi biliyor. Ancak unuttuğu bir gerçek var. Geçmişte yaptığı hiçbir şey öyle kolay kolay gizli kalmaz. Günahlarının bedelini ödemekten kaçamayacak ve artık Işıl'ın yaptıklarının gün yüzüne çıkma vakti geldi. Bu gerçeği ortaya çıkaracak ismin hiç tahmin etmediğimiz bir karakter olacağını düşünüyorum. Çünkü senaristler izleyiciyi ters köşe yapmayı seviyor. Mustafa'nın geçmişi hatırlaması ve Işıl'ın gerçek yüzünü açığa çıkarması da ihtimaller arasında. İlk etapta Mustafa'nın söyledikleri kimse tarafından ciddiye alınmayacak. Hatta ihtimal dahi vermeyecekler. Ama zamanla olayların ucu farklı yerlere dokunmaya başladıkça işler değişecek. Bazı karakterlerin merakı, kimi isimlerin bu sırrın parçalarını bilmesi derken Işıl'ın maskesi yavaş yavaş düşmeye başlayacak. Ne kadar ustaca saklanmaya çalışsa da sonunda gerçekler gün gibi ortaya çıkacak. Bu noktadan sonra Işıl için tek yol kalıyor: bedel ödemek. Onun cezaevine düşmesi ve diziden tamamen çekilmesi izleyiciyi en çok rahatlatan gelişmelerden biri olacak. Çünkü çoğu seyirci Işıl'ın artık dizide gereksiz bir karaktere dönüştüğünü düşünüyor. Onun gidişi hem senaryoya taze bir nefes olacak hem de izleyenler için büyük bir adalet duygusu yaratacak. Dizimize önümüzdeki bölümlerde yeni karakterlerin dahil olma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Bu karakterler hem mevcut ilişkileri sınamak için hem de geçmişten gelen bağlantılarla diziye farklı bir yön vermek için kullanılabilir. Özellikle Çimen'in dönüşü artık kesinleşti ve birkaç bölüm içinde ekrana geleceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çimen'in gelişi hem aile dengelerini hem de bazı karakterlerin hayatını etkileyecek. Bununla birlikte yapımın bundan sonraki süreçte çok daha dikkatli ilerlemesi ve gereksiz skandallardan uzak durması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü izleyiciler artık daha sağlam, daha tutarlı ve olay örgüsü güçlü bölümler izlemek istiyor. Eğer senaryo bu yönde ilerlerse hem yeni karakterlerin gelişi hem de Çimen'in dönüşüyle birlikte dizi daha da heyecanlı bir noktaya taşınacaktır.